Herkese merhabalar, selamlar, bol kazançlar diliyorum. Daha önce yaptığımız bazı videolarda yorumlar kısmında özellikle destek direnç anlamında benden indikatör incelememi istemiştiniz. Ben de aslında bundan bir önceki indikatör incelememde işte bakın burada gizli silahınız destek ve direnç indikatörü şeklinde bir video yapmıştım sizler için. Şimdi yine güzel bir destek ve direnç indikatörü tanıtacağım sizlere. Umarım bu indikatörü güzel bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. Eğer bunu yaparsanız dediğim gibi daha önceki bu videomda da dediğim gibi kimseye destek ve direnç noktalarını sormak zorunda kalmayacaksınız. Zaten indikatör size bunları verecek. Ve yine şunu belirtmek isterim ki benim kanalımda indikatör güzellemesi yapılmamaktadır. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. İndikatörün nasıl çalıştığını size anlatacağım, ne işe yaradığını göstereceğim, tarif edeceğim. Siz bunu kendi grafiklerinize aktardığınız zaman kendiniz işte dediğim gibi kullanma yöntemini kendi stilinize göre belirleyeceksiniz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bundan önceki videomuzda, indikatör tanıtım videomuzda Classical, bakın buraya yazalım, Stronger Classical Support Resistance Info Mannered'ın bu indikatörünü tanıtmıştım. İzlemeyenler lütfen önce o videoyu izlesinler çünkü bu da çok güzel bir indikatör. Bu da işte destekli dirençteki temasların sayısına göre bize bir ne diyelim performans gösteriyordu. Bu sefer de bakın yine göstergeler TradingView ekranında göstergeler kısmına bir kez tıklayalım. Buraya yine İngilizce destek anlamı taşıyan support yazalım. Support. Support resistance yazdığınızda zaten çıkacaktır. Bakın Lansam W'nun indikatörü bu. Lansam W'nun şu anda 9158 beğenisi var. Support resistance dynamic olan bakın en üstteki buna bir kez tıklayalım. Evet, indikatör grafiğimize şu şekilde geliyor. Daha doğrusu size böyle gelmeyecektir. Size bir saniye ayarları sıfırla diyelim. Tamam diyelim. Evet, size muhtemelen şu şekilde gelecektir. İndikatörün çıplak hali, ayarsız hali bu şekilde. Şimdi bu işte ekranda gördüğünüz gibi tabii şu anda bir forex piyasası açık ama hisse senetlerine de bakacağız birazdan. Gördüğünüz gibi destek ve direnç noktalarını ve bu noktaların bakın fiyatlarını da sizlere veriyor. Dolayısıyla artık belki de ben dahil olmak üzere hiç kimseye ya bu hisse senedinin destek noktası neydi, bu altcoin'in direnci nerede falan gibi sorular sormanıza gerek kalmayacaktır değerli arkadaşlar. Çünkü özellikle başarılı indikatörleri ben tanıtmaya çalışıyorum. Öyle bir herhangi ne diyelim etkileşim kasmak için olur olmaz indikatörleri tanıtmıyorum. Dolayısıyla bu da çok güzel bir indikatördür. Support Resistance Dynamic indikatörü. Şimdi bu indikatörle ilgili detaylara girelim. İndikatör tanıtımına geçmeden önce değerli arkadaşlar şunu bir anlatmak istiyorum çok kısaca. Evet, YouTube katıl bölümümüz aktif. YouTube katıl bölümünden işte bakın burada özel Herkese grup merhaba, var. selamlar. Pardon, şunu kapatalım. Evet, özel grup var katıl bölümünde. İşte bu katıl Herkese merhaba. bölümündeki özel grupla üye olursanız burada bir Telegram davet linki bulacaksınız. Bu Telegram davet linki ile birlikte işte üyeler grubuna gelebilirsiniz. Üyeler grubundaki kanallarımızı kısaca anlatmak istiyorum. Genel kanalımız var. Endeks değerlendirmemiz var. Burada her gün grafik olarak aynı zamanda sesli mesaj ile endeks değerlendirmemi arkadaşlarla, üyelerle paylaşıyorum. Yine kısa vade gün içi trade bölümümüz var. Burada da kısa vade gün içi bazı fırsatları arkadaşlarla paylaşıyorum. Uzun vade bölümümüz var ki en çok güvendiğim bölüm burasıdır. Burada da uzun vade bir arkadaşlarla listeler paylaşıyoruz. Daha doğrusu beğendiğimiz, teknik yapısını beğendiğimiz hisse senetlerini paylaşıyoruz. Ve yine burada bir de haftalık tarama bölümü var. Haftalık taramada da teknik yapıya göre benim ayrı bir şekilde teknik analizini yaptığım hisse senetlerinin ne diyelim yapısını da buradan inceliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın mesela burada en son verdiğimiz hisse senedi ve onunla ilgili yorumlar. Yine aynı şekilde genel bölümünden bana işte şu an ekranda gördüğünüz gibi sorular yöneltebiliyorsunuz. Ben de bu soruların cevabını sizlere elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bunun gibi özel fırsatlardan faydalanmak için dediğim gibi katıl bölümündeki özel gruptan kanalımıza üye olabilirsiniz. Şimdi geçelim indikatör tanıtımına.
Evet, indikatörümüz destek direnç noktalarını tespit ediyor dedik. Şimdi indikatörün ayarlarına kabaca bakalım. Zaten şöyle baktığınız zaman aslında belirlediği destek direnç noktalarının bakın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Çok güzel yerlerden güzel seviyeler çizdiğini göreceksiniz. Fakat bir de ayarlar kısmını anlatalım size. Ayarlar kısmından neleri değiştirebilirsiniz, neler olabilir diye. Şimdi örneğin bir de işte yine Aygaz klasik, benim örnek anlatırken genelde kullandığım hisse senetlerinden bir tanesi. Grafik görünümünü sıfırla deyip çizimleri de kaldırınca bakın şimdi öncelikle indikatörde bir highest nokta var, en tepe nokta var. Bir de lowest nokta, en dip nokta var. Yani diyor ki aslında fiyat hareketleri Aygaz hissesi için örneğin 168.8 ile 118.3 arasında dalgalanmalar yapıyor şeklinde bir bilgi veriyor bize bu. Yani dip ve tepe noktayı belirliyor. Bazı arkadaşlar dip ve tepe noktayı karıştırabiliyorlar. İşte bu indikatör de belli hesaplamalara göre dip nokta şurası, tepe noktada şunu şöyle alalım. Tepe noktada şurası diye bizlere aslında bunu da vermiş oluyor. Ve yine arada kalan bölgelerde bizlere destek ve direnç noktalarını çiziyor otomatik olarak. Mesela örneğin Aygaz hissesinde bakın 145.9 seviyesi aslında bir destek noktasıymış. Tabii dinamik olduğu için buradaki destek direnç noktaları yapının durumuna göre değişecektir. Ama şöyle bir geriye aldığımda grafiği 148 bölgesinde bir destek hattı olduğunu görüyorum. Şöyle bakalım 148 bölgesi destek hattı olarak çalıştı mı? Bakın çalıştı ve fiyatı yukarı atmayı başardı. Gördünüz mü? 148 bölgesinden yukarı doğru taşınan fiyatlanma daha sonraki hesaplamalara göre, çünkü dynamic, bu adı üstünde dinamik bir hesaplama yöntemi var bunda, 145 seviyesine geldi. Şimdi ayarlar kısmına gelelim indikatörün. Şimdi burada period of pivot points, yani pivot noktalarının sayısı kaç olsun diyor. Şimdi burada siz eğer ben çok daha fazla destek ve direnç noktası görmek istiyorum derseniz buradaki rakamı düşüreceksiniz. Buradaki rakamı 5'e düşürdüğümde benim için daha fazla destek ve direnç noktası belirleyecektir indikatör. Peki buradaki rakamı affedersiniz. Buradaki rakamı 20'ye çıkardığımda indikatör benim için destek direnç noktalarını biraz daha küçültecektir. Bu da aslında nedir? Biraz daha uzun vade yatırım yapmayı sevenler için biraz daha az seviye veriyor bizler için. Biraz fazla, biraz daha dedim, kusura bakmayınız. Peki şimdi pivot noktasını bakın 30 yaptığımda bana çok daha az nokta verecek. Bakın üst nokta, alt nokta. Şöyle baktığımda bakın burası dip nokta, burası tepe nokta, burası da önemli destek noktası diye bana sunuyor. Şimdi ben bunu nokta nokta kullanmıyorum. Nokta nokta kullandığım zaman ben kendi stilim de galiba böyle olduğu için bazı şeyleri kaçırıyorum. Burada ben bunu bakın stil bölümüne geldikten sonra, stil bölümünde miydi? Bunları şuradaydı galiba. Evet, evet. Line style bölümü. Line style yani çizgi stili bölümü. Dashed yani nokta nokta göstermesi. Ben bunu solid kullanıyorum. Yani düz bir çizgi şeklinde göstermesi takibi daha kolay oluyor. Line color'dan işte adı üstünde zaten destek direnç noktanızın ne diyelim rengini buradan tespit edebilirsiniz. Şimdi şuradan 30'u 10 yapalım ve standart ayarıyla şimdilik şöyle bir ekrana yansıtalım. Peki destek dirençler şu anda rakamlarıyla birlikte, sayılarıyla birlikte ekrana geldi. Devamında loop back periyot. Bu da işte ne kadar periyodu hesaplamaya katacağını bizler için gösteriyor. 284'ü 300 yaptığımda bakın nasıl bir değişim olacak. Evet. Highest noktayı buraya taşıdı. Çok da fazla ciddi bir değişim olmadı. Günlük grafiğe gelelim. Tabi zaman dilimi değiştikçe destek direncin de ne diyelim yapısı değişecektir. Bunu da söyleyelim, hesaplamaları değişecektir. Ama bu indikatör dediğim gibi destek direnç tespit etmek için güzel bir indikatördür. Peki burada ne diyor? Channel width, yani bu kanalın kalınlığından bahsediyor. Bunu ben 30 yaparsam daha kalın bir kanal beni bekleyecektir. Bakalım şöyle bir, evet. Peki daha kalın bir kanal beni bekleyecektir. Şimdi bunu 15 yapalım. Pardon. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bunu 15 yaptığımda biraz daha yine destek ve dirençin sayılarını artırmış oldu benim için indikatör. Peki yine rastgele bir hisse senedinden sizlere bunu tanıtmaya devam edeyim. Bossa hissesi. Bossa hissesinde şu an 12.27, 13 seviyesinin tepe noktası olduğunu söylüyor. 12.27'nin bir direnç hattı olduğunu, 10 noktasının şu an bir direnç hattı olduğunu söylüyor ve 8.64'ün de bir destek noktası olduğunu söylüyor. Şimdi Dynamic'ten kastı ne bunun biliyor musunuz? Dynamic'ten kastı şu. Bakın zaten teknik analiz yapanlar da şu noktada aslında bir blok yapısı olduğunu size söyleyecektir. Dolayısıyla
8.64 de rakamsal olarak bakın şuradaki noktaya göre dinamik olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla şu nokta oluşmadan 8.64 fiyatı oluşmayacaktır. İndikatörün genel mantığı da zaten budur. Dinamik olarak size destek direnç noktalarını tespit etmesi. Bakın şöyle bir geriye gidelim. 8.64 yok şu anda. 9.75 var. 9.75 aşağı kırıldığı için ne yapacağız? Destek noktasını kaybetti. Biraz daha aşağı doğru salınımlar olabilir gibi bir öngörüde bulunacağız. Nitekim o salınımlar geldi. Şöyle indirelim bakalım bir düşüş gelecek mi? Bakın 9.75'e yeniden bir temas geldi. Hocam ben karım var nerede satayım diye soruyorsunuz. Klasik kural direnç noktasında sat, destek noktasında al. Şu anda bunun fiyatı 7.9. Nereden gelen bir destek noktası? Bakın buradan gelen hatta burada bir yığıntı var. Buradan gelen bir destek noktası şu an benim için 7.9. Dolayısıyla bu hissede tabii şu an geri aldım, backtest yapıyorum. 7.9 seviyesine geldiğinde yukarı doğru bir tepki gelirse bir alım düşünülebilir gibi kaba bir plan yapıyorum şu anda indikatörü daha iyi tanıtmak için. Gelelim bakalım peki 9.75 yukarı kırdı. Şu an orası direnç olarak çalıştı mı? Çalıştı. Şimdi ne yaptı? 8.64'ü bakın çevirdi hemen. 8.64'ü bir destek noktasına dönüştürdü. Neden? İşte bakın burada oluşan son alandan dolayı bu noktayı bir destek noktasına çevirdi. Bakalım sonraki fiyatları ne olacak? Direnç hattında bakın şuradaki alandan dolayı da direnç hattını aşağı doğru çekti. Dolayısıyla 10.3'e geldiğinde bir kar varsa direnç hattına geldik alabilirsin gibi bazı planlar kurmanıza yarayabilir bu indikatörün genel yapısı değerli arkadaşlar. Peki kırıldıktan sonra ne oluyor? Kırıldıktan sonra bakın bir destek noktası olarak bizlere hizmet etmeye devam ediyor. Evet, Support Resistance Dynamic indikatörünün ayarlarına bakalım, anlatmadığımız bir şey var mı? Buna bakalım. Şunu da bir yeniden ayarları sıfırla deyip yapalım. Peki. Anlatmadığım çok küçük bir bölüm kalmış. Bu da indikatörün ayarlar kısmında Show Point Points. Burada muhtemelen bir yazım yanlış olmuş olabilir. Buna tıkladığımızda bakın buraya dip ve tepe noktaları tespit ediyor indikatör. Bu neye yarayacak? Bu tabii ki price action bilen, market yapısını anlayan, bilen insanların kullanması için dip ve tepe noktaları benim için belirleyecek bir aslında özellik. Market yapısını bilmeyenler için kanalımızda eğitim bölümünde Market Yapısını Anlamak isimli videolar var. Onları izleyebilirler. Bunun haricinde eklemek istediğim herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. İndikatörün içerisine girip kendiniz işte ayarlar kısmını kurcalayabilirsiniz. Buradaki sizin için ideal ayarları tespit edebilirsiniz. Benim ideal ayarlarımı da kapatırken, yayına son verirken paylaşayım. Benim ideal ayarlarım Period for Pivot Points 10, Loopback Period 100, Support Resistance Strength 1, Channel Width 5, Label Location 30, Line Style'da Solid kullanıyorum ben. Bunun rengini de ben kendim mor yaptım. Tamamen tercihe dayalıdır. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir indikatörü, benim de favorilerimde bulunan bir indikatörü sizlerle paylaştım. Ki sizden gelen yorumlarda işte hocam bir destek direnç indikatörü tanıtır mısınız gibi yorumlar vardı. İşte bundan önceki indikatör incelememizde yine bir destek direnç indikatörü tanıttık. Bu sefer de yine bir destek direnç indikatörü sizlerle paylaşmış olduk. Yorumlar kısmında incelememi istediğiniz indikatörleri paylaşabilirsiniz veya da bunun gibi faydalı olan ama farklı türlerde mesela bir momentum indikatörü, mesela bir hareketli ortalama indikatörü, mesela bir price action indikatörü gibi veya bir hacim indikatörü gibi hangi türde indikatör paylaşmamı veya tanıtmamı istiyorsanız yorumlar kısmında bana bildirebilirsiniz. Emeğe saygı anlamında sizlerden artık taleplerimi biliyorsunuz. Herkese teşekkür ediyorum bu anlamda. Bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.